Herkese merhaba arkadaşlar. Ryan Garcia Fortuna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, bunun bilgisini aktaracağım. Yine boksörlerle ilgili, özellikle de Ryan Garcia ve Fortuna ile ilgili kısa bilgiler aktaracağım. Bu boksörleri tanıyan arkadaşlar var. Tanımayan arkadaşlar için de yine bu boksörlerle ilgili kısa bilgiler vereceğim. Ryan Garcia Fortuna'yı yenebilir mi? Ryan Garcia'yı Fortuna maçı öncesinde en çok etkileyecek önemli faktörler neler? Yine Ryan Garcia Fortuna maçı ile ilgili ön analizimi yapıp videoyu sonlandıracağım. Öncelikle ben size biraz Ryan Garcia'nın özellikle de bu maç öncesinde o karmaşık hayatından biraz bahsedeceğim. Özellikle de boksörlerin bazen zaman zaman yaşadığı durumlar bunlar. Bu durumu da şu anda yaşayan Ryan Garcia, belki bu durumdan çoğu arkadaşın haberi vardır. Belki de yoktur, bilmiyorum, ama Ryan Garcia son zamanlarda tabi psikolojikmen sorunlar yaşıyor. Bunun da nedenleri tabi belki bokstan olabilir, aldığı yumruk darbelerinden olabilir. Belki de kendi özel hayatında yaşadığı sorunlardan olabilir. Bunu bilmiyoruz ama bu bir yerde de boksun getirdiği bir şeyler diyebilirim. Yani bu zaman zaman boksörler üzerinde oluyor. Ben şu şekilde Ryan Garcia ağır bir depresyon geçiriyor. Ağır bir depresyon geçiriyor. Yine zihinsel sorunlar da yaşamaya başlıyor Ryan Garcia. Bununla ilgili de zaten bir açıklama yapıyor. Ben size öncelikle o açıklamayı okuyayım. Sonrasında da yine kaldığım yerden devam edeceğim. Ryan Garcia diyor ki o kadar depresifdim ki kötü alışkanlıklar edindim. Alkolden nefret etmeme rağmen içmeye başladım. Sürekli sarhoş oluyordum. Bir noktada kendimi öldürmek istedim diyor Ryan Garcia. Yani düşünün, bir insan ne duruma geliyor? Şöhretin odak noktasında dünyanın konuştuğu bir boksör Ryan Garcia. Tabi Amerika'da boks yaptığın zaman doğal olarak da dünya seni konuşuyor. Çünkü lobiler yani bir şekilde senin reklamını yapıyor. Bir şekilde seni parlatıyor. Ryan Garcia da son zamanlarda en çok reklam yapılan boksörlerden bir tanesi. Kötü de bir boksör değil aslında. Hızlı bir boksör. İyi de dövüşüyor. Genç bir çocuk. Genç bir yetenek. Amerika için. Ama Ryan Garcia'nın da iç dünyasında özellikle de yaşadığı bu sorunlar tabii bir boksörü en çok etkileyecek nedenlerden bir tanesi. Özellikle de boks maçlarında, eğer ki biz boks maçına kafamızda bir sorunla girdiğimiz zaman rakibe konsantre olamayız, rakibe kitlenemeyiz ve bu maçı alacağımız maç olsa bile bu maçı biz kaybederiz arkadaşlar. Bu yüzden de bizim özellikle de boksörlerin kafasında sıfır sorunla ringe çıkması gerekiyor. Çünkü konsantre olması için, dikkatini rakibine vermesi için bu bizim için çok çok önemli. Yine devam ediyor Ryan Garcia açıklamalarına. Spor salonuna gittiğimde herkesin önünde sebepsiz yere ağladım diyor. Yani spor salonuna gittim, sebepsiz yere herkesin önünde ağladım ve spor salonundan kaçtım diyor. Spor salonundan bir anda arkasını dönüp kaçıyor. İşte o an Fortuna'ya karşı çıkmam gereken ünvan koruma maçından çekilmeye karar verdim. Canelo Alvarez başta olmak üzere herkes oradaydı. Sadece antrenman yapmaya çalışıyordum ama kendimi tutamayıp ağlamaya başladım. Gitmeliyim çocuklar dedim ve spor salonundan çıktım. Yani bir anda diyor ki gitmeliyim çocuklar diyor kendi kendine durduk yere ve bir anda arkasını dönüp spor salonundan çıkıp gidiyor. Şu bir gerçek arkadaşlar, yani bir yerde boksörler normal desek de bir yerde değil. Boksörler her yerde kendini gösteriyor. Yani zaman zaman yaşadığı sorunlarla, hareketlerle, tavırlarla sonuçta yumruk yiyoruz. Yani beyne hasar vermiyor desek yalan olur. Sonuçta kafaya darbe yiyorsun. Yani hücreler ölüyor. Yani unutkanlık başlıyor. Birçok şey olabiliyor yani. Bu yüzden hani bir şeyleri de inkar etmeye gerek yok. Ama tabii bizim sevdiğimiz spor, hani yumruk yemek, yumruk atmak bize çok normal geliyor. Hani mesela şu an bile, mesela bunları duyduğumda bile, yani yarın maç ver deseler hemen çıkıp eldivenlerimi giyip çıkıp dövüşürüm. Yani bu iş farklı bir seviye. Yani bu insan hayatına girdiği zaman boks, bunu tabi boksun içinde olanlar anlar, olmayanlar anlayamaz. Boks bambaşka bir dünyadır. Girdiğin zaman çıkamazsın.
ve her şey sana normal gelir. Dışarıdaki insanlara normal gelmesi de bize her şey çok güzel gelir. Yine devam ediyor. Terapi bana çok yardımcı oldu ve bir sonra bu durumu kabullendim. Akıntıya karşı savaşmayı bıraktım. Mental sıkıntılarımın üstüne giderek toparlanmaya başladım. Bu benim için oldukça iyi bir gelişme. Zihinsel sağlık sorunlarını hala yok. Burada tamam, açıklaması bu kadar. Bu bitiyor. Yine Ryan Garcia'nın özellikle de en çok açıklaması bu şekilde Ryan Garcia'nın. Yine Ryan Garcia'nın en çok aslında onu etkileyen konulardan bir tane aslında, nasıl ki Canelo Alvarez'i etkiledi. Yine Ryan Garcia'yı da bence en çok etkileyen olaylardan bir tanesi de salonunu değiştirdi Ryan Garcia. Ve sonrasında da özellikle de Canelo Alvarez'le arası çok iyiydi. Canelo Alvarez'le çok iyi anlaşıyordu. Ve sonrasında da yani Ryan Garcia'nın Canelo Alvarez'i desteklemek yerine Gennady Golovkin'in o maçı kazanacağını söylemesi, yani bir anda doğal olarak Canelo Alvarez'in tepkisini çekti. Canelo Alvarez de Ryan Garcia'ya karşı bir açıklama yaptı. Canelo Alvarez'in açıklaması gayet yerinde. Güzel açıklama yaptı. Ama keşke Ryan Garcia bence bu konu hakkında biraz sessiz kalsaydı. Artık şöyle diyor. Sadece bir şeye kızgınım. Artık takımda değil. Ne olursa, Canelo Alvarez'in açıklaması bu şekilde Ryan Garcia ile ilgili. Sadece bir şeye kızgınım. Artık takımda değil. Ne olursa olsun her zaman bize karşı olacak. Ama o küçük bir çocuk. Onu anlaman gerekiyor. Çok şey öğrenmesi gerekiyor. Onun için tavsiyem işini yapmak, kariyerine odaklanmak, önce bir dünya şampiyonluğu kazanmak, sonra başkaları hakkında konuşmak. Çünkü hiçbir şey başarmadın ve çok şey başarmış dövüşçülerden bahsetmeye başlıyorsun. Bir dünya şampiyonuydu Alvarez diyor. Yani birçok şey başarmış boksörler hakkında konuşuyorsun. Bence diyor konuşma, konuştukça batıyorsun diyor Canelo Alvarez. Yine devam ediyor Canelo Alvarez. Herkesi diyor çağırabilir, konuşabilir ve her şeyi söyleyebilirsiniz. Ama günün sonunda hiçbir şey yapmıyorsunuz diyor. Yani her şeyi konuşuyorsunuz ama günün sonunda hiçbir şey yapmıyorsunuz diyor Canelo Alvarez. Olan budur. Artık Canelo takımında olmadığına göre onu anlamamız gerekiyor. Bizim hakkımızda delice konuşacak. Bu iyi ama Eddie'nin onun için ne kadar çok şey yaptığını hatırlaması gerekiyor. Eddie Reynos'un diyor onun için çok şey yaptı ve diyor bunları hatırlaması gerekiyordu. Yani bir nevi vefalı olması gerekiyor diyor. Canelo Alvarez birçok şey o ve babası hala Eddie'ye borçludur ve Eddie'nin buna ihtiyacı olmadığı için bir şey söylemez diyor. Diyor ki Ryan Garcia ve babası diyor Eddie Reynoso'ya borçlu ama Eddie Reynoso'nun buna ihtiyacı olmadığı için dile bile getirmiyor, istemiyor diyor. Kamptaki her şey hakkında boktan konuşması hiç adil değil. Spor salonuma geldi ve ona sevgi ve destek gösterdik diyor. Yani spor salonuma geldiğinde ona sevgi ve destek gösterdik. Onun diyor arkasında durduk. Sonra gidip bir şey söylüyor. O minnettar değil. Bir insan nankör olduğunda bu en kötü şeydir diyor Canelo Alvarez. Yani o minnettar bir insan değil diyor. Nankör bir insan diyor. Bu da diyor en kötü şeydir diyor Canelo Alvarez. Yine devam ediyor. Yine Canelo Alvarez şöyle devam ediyor. Tabii ki diyor, tabii ki kavga ettiğinde onun için hala destek vereceğim diyor. Yani o diyor maç yaptığında ona hala destekleyeceğim diyor. Bence Canelo Alvarez'in açıklaması burada çok güzel. Neden? Evet, kıskanmıyorum. Sadece onun için en iyisini diliyorum diyor. Ya onu kıskanmıyorum. Onun için en iyisini diliyorum diyor Canelo Alvarez. Yine devam ediyor. Garcia'nın özellikle Gervonta Davis ile ilgili, Ryan Garcia'nın Gervonta Davis ile ilgili yapacağı maçla ilgili konuşuyor Canelo Alvarez. Garcia'nın Davis'i yenebileceğini gerçekten düşünmüyorum diyor. Yani Gervonta Davis'i
Ryan Garcia yenemez diyor. Ben bu şekilde düşünmüyorum diyor. Henüz değil diyor. Henüz değil. Daha erken diyor. Eğer boksa kafa yorar ve her şeyi öğrenmeye çalışırsa pek çok şey yapabilir. Yani boksa biraz kafa yorması gerekiyor diyor. Birçok şey öğrenmesi gerekiyor diyor. Çok çalışırsa diyor bir şeyler yapabilir diyor. Çok fazla yeteneği var diyor. Yani Ryan Garcia'nın yetenekli olduğunu söylüyor. Çok fazla yeteneği var diyor. Ve bu şekilde de yorumunu bitiriyor. Ryan Garcia Ryan Garcia ile ilgili kısa bilgi aktarayım. Özellikle de Ryan Garcia'yı tanımayan arkadaşlar yok. Ryan Garcia Amerikalı, 23 yaşında. Toplam 22 maçı var. 22 galibiyeti var. 18'i knockout. Yenilgi yüzü görmemiş bir boksör. Ryan Garcia. Javier Fortuna ile ilgili kısa bilgi verelim. Fortuna Dominik Cumhuriyeti'nden 32 yaşında, tecrübeli bir boksör. Toplam 43 maç var. 43 maçı var. 37 galibiyeti var. 26 knockout'u var. 3 yenilgisi var. 1 beraberliği var. 2 yarışmada yok diyor. Yani bu isim de tecrübeli bir isim. Şu an Ryan Garcia'nın karşısına çıkacak. Ama onu da anlatacağım zaten. Ryan Garcia'yı yenebilir mi? Bunu anlatacağım. Ön analize geçince bunu anlatacağım. Ryan Garcia Fortuna maçı ne zaman? Ryan Garcia Fortuna maçı 12 roundluk maç. 16 Temmuz Cumartesi günü gözüküyor. Ama bu maç pazar sabahı saat 4 gibi olacak arkadaşlar. 4-5 gibi başlar. Siz yine de 4 gibi ekranlarınızın başında olur. Bu maçı nereden izleyeceksiniz? Bu maçı DAZN'dan izleyeceksiniz arkadaşlar. Bu maçla ilgili söyleyeceğimiz alt kartlar var. Alt kartlarla ilgili bilgi vermeyeceğim. Ryan Garcia Fortuna maçı, Fortuna maç öncesi açıklamaları var yine. Ryan Garcia'nın açıklaması şu şekilde: onu oradan çıkaracağım. Adam benimle dayanamaz diyor. Emmanuel Thiago ile olan dövüşüme halka pasladığım için o halkanın paslandığını göremeyeceksiniz. Reflekslerimi göreceksiniz ve zamanlama çok daha iyi olacak diyor. Ryan Garcia yine devam ediyor. Ringde kontrolümü göreceksiniz. Savunmamı göreceksiniz ve bir süredir görmediğiniz şeyleri göreceksiniz. Yani bir süredir diyor görmediğiniz şeyleri göreceksiniz diyor. Bendeki o çok fazla değişim var ve onları göreceksiniz diyor. Bakalım o değişimler neler Ryan Garcia'daki. Her şey geri geldi ve şimdi bir erkek olarak daha da güçlüyüm ve bir dövüşçü olarak daha akıllıyım diyor Ryan Garcia. İnşallah akıllı dövüşürsün Ryan Garcia. Çünkü rakibin yani akıllı dövüşmeyecek, onu söyleyeyim. Biraz bodoslama gelecek. Javier Fortuna'nın da açıklaması var. Fortuna'nın iyi hazırlanıyorum. İyi bir dövüş bekliyorum. Bugün basın toplantısına katılmıyorum. Çünkü antrenman yapıyorum. Bu dövüşü kazanmaya %100 kararlıyım. %100 hazır olacağım diyor Fortuna. Yine devam ediyor. Ryan küçük bir dövüşçü. Ryan Garcia için küçük bir dövüşçü. Beni yenebilecek kapasiteye ve yeteneğe sahip değil. Umarım hazırdır diyor. Yani Ryan Garcia'nın onu yenecek kapasiteye, yeteneğe sahip olmadığını düşünüyor. Ama bence sahip. Ryan Garcia Fortuna'yı yenebilecek bir boksör. Çok kötü bir boksör değil, onu söyleyeyim. Ryan'ın hızı beni aşamaz. Devam ediyor. Bunu ondan nasıl alacağımı biliyorum. Bunu yapacak tecrübem var. Dövüş gecesinde göreceksiniz. Gücümü göreceksin. Onu evinde yenmek için sabırsızlanıyorum diyor. Ryan Garcia'yı Amerika'da yenmek için sabırsızlanıyor. Javier Fortuna inşallah yener, ne diyelim yani, açıklaması bu şekilde. Kim hak ediyorsa maç onun olsun. Maça ön analiz yapacak olursak şu bir gerçek arkadaşlar. Ryan Garcia'ya baktığımızda Ryan Garcia mental olarak özellikle de bu maça hazır değil bence.
Zaten basın konferanslarında bakın kendi kendine bir şeyler düşünüyor. Yani ruh sağlığı bence hiç iyi değil. İnşallah bunu ringe yansıtmaz. Yansıtmazsa problem olmaz. Ama yansıtırsa dikkati, konsantrasyonu maç esnasında iyi olmazsa doğal olarak Ryan Garcia bu maçı kaybedebilir. Ama şu bir gerçek, rakibi çok iyi bir boks IQ'suna sahip değil. Çok fazla tekniği iyi bir boksör değil. Yani aklıyla bir yerde dövüşmüyor. Bodoslama dövüşüyor. Görmeden yumruklar atıyor. Ama şu bir gerçek, dayanıklı bir isim. Mücadele ediyor. Savaşıyor. Yani maç yaptığı boksörlere baktım. Ters kart bir boksör. Özellikle de Ryan Garcia'nın işine gelecek. İşte burası çok fazla açık. Ryan Garcia da sol direklerini, sol kroşelerini özellikle de çok hızlı, çok iyi oturtturuyor. Yani bu Ryan Garcia için de çok iyi. Ryan Garcia bu maçta sağlarını kullanacak. Zaten kendisi kullanıyor. Fizik olarak ondan Ryan Garcia üstün. Fiziğini de zaten kullanan bir boksör Ryan Garcia. Uzun boyunun avantajını, dik dövüşüyor, eğilmiyor. Biraz da Ryan Garcia bu maçta şuna dikkat etmesi lazım. Savurarak, Fortuna savurarak yumruklar atıyor bazen. İşte bunlardan bir tanesi, eğer ki ona denk gelirse yani yatabilir. Bu yüzden dikkat etmesi gerekiyor. Biraz konsantresi, dikkati çok iyi olması gerekiyor bu maçta. Rakibi mücadeleci bir boksör. Dövüşüyor, savaşıyor, yumruklar atıyor. Yani bu yüzden bu maç aslında, bu maçta çok fazla ayakları çok fazla iyi değil. Örnek vereyim, ayaklarının birbirine uyumu kötü. Ryan Garcia da durarak, ayakları yürüyerek boks yapıyor ring içerisinde. Zaten onun birkaç sıkıntısı var. İnşallah onları düzeltmiştir. Zaten kendisi de diyor çok farklı bir Ryan Garcia göreceksiniz. İnşallah öyle olur. Aynısını Anthony Joshua da söylüyor. Bakalım hangisinde farklılık göreceğiz. Yani bu maçta şöyle bir şey. Zaten Ryan Garcia akıllı dövüşen bir boksör. Fortuna'ya baktığımızda yok, bodoslama dövüşüyor. Güce dayalı boks yapıyor. Bu yüzden Ryan Garcia'nın bu maçta şansı var. Eğer ki nakavt olmadığı sürece bu maçı alabilecek boks tekniğine, boks IQ'suna sahip bir isim. O hıza sahip bir isim. Bu yüzden Ryan Garcia uzaktan, sakin, aklıyla bu işi bitirmesi gerekiyor. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ryan Garcia'nın tam istediği şekilde bir boksör diyebilirim. Yani burası komple açık. Yani her türlü buradan çok rahat yumruk vurabilecek bir boksör. Yani zaman zaman zaten mesela kapanıyor, üstü açık. Üstte istediğin şekilde vur. Sorun etmiyor. Yani belleri çok fazla oynamıyor, duruyor. Yani yumruk atarken yumruğun geleceğini düşünmeyen bir boksör. Bu yüzden de bu maçta bence akıllı dövüşürse Ryan Garcia rahat geçebilecek bir maç, rahat alabileceği bir maç. Ama aklıyla dövüşmezse yani çok çok zorlanarak alacağı bir maç, hatta edebileceği bir maç. Çünkü bu maça konsantre olmazsa, bu maç konsantre isteyen bir maç. Bu maç akılla rahat bir şekilde kazanılacak bir maç. Ama aklı kullanmadığı zaman çok fazla zorlanacağı bir rakip Fortuna diyebilirim. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bu tarz işte videoların gelmesini istiyorsanız, eğer ki benim anlatımlarımı beğeniyorsanız beğeni ve abone olmayı unutmayın. Bazı arkadaşlar sadece izip geçiyor, unutuyor. Bunu da unutmazsanız iyi olur. Bizim açımızdan bu önemli. Belki sizin açınızdan hiçbir şey ifade etmiyordur. Ama bu bizi özellikle de YouTube'da video paylaşanlar için önemli. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki boks analizinde, boks videosunda tekrar görüşürüz. Hoşça kalın.